Kanadalı klinik psikolog ve akademisyen Jordan Peterson geçtiğimiz günlerde silmeyi reddettiği bir paylaşımı ardından ifade özgürlüğü adına Twitter'dan atıldı. Peterson'dan istenen LGBT gündemine aykırı bu paylaşımını kaldırmasıydı. Oysa bu paylaşımı kaldırmaktansa ölmeyi tercih ederim dedi. Elbette bir paylaşım için ölmek kulağa biraz acele verilmiş bir karar gibi geliyor. Peki Peterson neden böyle bir çıkış yaptı? Propaganda'nın yeni bölümünde sosyal medya platformlarının LGBT gündemine ve ideolojik sansürünü konuşacağız. Onur'un günah olduğu zaman hatırlıyor musunuz? Ve Ellen Page göğüslerini suçlu bir doktor tarafından aldırdı. Jordan Peterson'ın 22 Haziran'da gerçekleştirdiği bu paylaşımı ardından Twitter hesabı askıya alındı. Peterson paylaşımında aktör Ellen Page'e eski adıyla seslenirken bir yetişkin için cinsiyet değiştirme ameliyatını suç olarak niteledi. Hesabı da paylaşımın nefret dolu davranış olarak değerlendirilmesi ve topluluk kurallarını ihlal ettiği sonucuna varılmasıyla askıya alındı. Oyuncu ve aynı zamanda film yapımcısı olan ünlü isim Ellen Page'in önceki ismi Ellen Page'di. Inception ve X-Men filmlerinde aldığı rollerle bilinen ünlü oyuncu 2020 yılında trans bir birey olduğunu açıkladı ve cinsiyet değişimi ameliyatı geçirdi. Peterson'ın Page ile ilgili paylaşımının cinsiyet geçiş ameliyatlarına toplu bir suçlamayı içermesi sebebiyle kimi kesimler tarafından incitici bulunması doğal. Ancak öte yandan Twitter'ın politikalarında uyguladığı ayrımcılığı göstermesi açısından da değerli. Twitter uzun zamandır topluluk kuralları adı verdiği bir politikayla bazı paylaşımların gösterimini engelleyebiliyor, hatta bazı hesapları geçici ya da kalıcı olarak askıya alabiliyor. Bunun gerekçesinin ise doğru bilgi akışını sağlamak ve dezenformasyona izin vermemek olduğunu söylüyor. Ancak bu politika her kesime eşit şekilde uygulanmıyor. Örneğin pandemi sürecinde sokağa çıkma yasaklarını protesto edenler Nazi olmakla suçlanırken Twitter bunun incitici olduğunu düşünmedi. Ya da zorunlu aşı kampanyalarını eleştirenler bizzat uluslararası ana akım medya kuruluşları tarafından ağır hakaretlere ve çarpıtmalara maruz kalırken Twitter için bu bir ifade özgürlüğüydü. Yasal delil olmaksızın Trump'ın Rus ajanı olduğunu söyleyen hesaplara hiçbir yaptırım uygulanmazken Biden'ın oğlunun karıştığı skandalı paylaşan hesaplar engelleniyor, haberler kısıtlanıyordu. Twitter'ın bu tavrı uluslararası ana akım medya tarafından da birçok kez afişe edildi. New York Post gazetesi bu politikayı dijital iç savaş olarak betimledi. İç savaş ifadesiyle gazete, platformun sözde topluluk kurallarına dayandırdığı politikasının aslında bir ideolojik silah olduğunu anlatıyor. Peterson'ın başına gelen olay da bu iç savaş ortamının bir yansıması. Söylemin inciticiliğini ayrı bir tartışma konusu olarak bir kenara alırsak, Twitter için esas önemli olan nokta hedefte LGBT gündeminin olması. Daha önce GZT bünyesinde de LGBT gündemine ilişkin eleştirel içerikler yaptığımız olmuştu. Büyük markaların LGBT gündemine neden bu kadar odaklandığını anlattığımız içerik, içinde hiçbir hakaret ya da hedef gösterme bulunmamasına rağmen Twitter tarafından kısıtlanmıştı. Meseleyi biraz daha geniş bir noktaya taşırsak, aslında bu durum yalnızca Twitter'la ilgili değil. Apple, Google, YouTube ve Facebook gibi sosyal medya devleri kendilerine ait olan platformlarda düşüncelerimizi ifade edebilmemizin vizesi olarak değerlerine uygunluk talep ediyor. Bu konuda Apple'ın CEO'su Tim Cook yaptığı meşhur bir açıklamada nefret, şiddet ve ayrımcılık yayan içeriklere platformlarında yer vermeyeceğini söylüyor. That's why we only have one message for those who seek to push hate, division and violence. You have no place on our platforms. Bunlar elbette ki ciddi suçlamalar ama soru şu, kime göre? Cevap açık. Apple, Google, YouTube, Facebook ve Twitter'a göre. Yine daha önce propaganda içeriklerimizde yer verdiğimiz bir başka konu, Google'dan kovulan kıdemli bir mühendisin yaptığı açıklama. I used to be a senior software engineer at Google until they fired me for doing something unforgivable. Something so controversial that it was the number one news story for days. My crime? I wrote an internal document that, among other things, suggested that men and women, on average, are different. Like I told you, unforgivable. Tüm bunlar dijital iç savaş söylemlerinin ne kadar yerinde bir söylem olduğunu ve bu platformların savundukları ideolojilere göre politikalarının nasıl bir silah haline getirdiğini açıklıyor. Bu şartlar altında Peterson'ın bu paylaşımı kaldırmaktansa ölmeyi tercih ederim sözleri daha anlamlı hale geliyor. Çünkü bugün sadece dijital alanda teşvik edilen bu çifte standart gerçek hayattan da çok uzak değil. İngiltere'de Brexit tartışmaları ülke içindeki kutuplaşmanın merkezi oldu. Bir kesim Brexit'i savunanları hedefe koydu. Birçok kez şiddet
boyutuna varan Brexit karşıtı gösteriler arasında en meşhur olanı ise Brexit'te savunanlara milkshake fırlatmaktı. Sokakta yürüyen bir kişiye herhangi bir şey fırlatmak bir şiddet eylemidir. Ancak bu kesime göre kendileri gibi düşünmeyen insanlara sokakta milkshake fırlatma kampanyası yürütmek politik bir mücadele ve barışçıl bir protesto. İngiliz ordusunda 22 yıl görev yapmış yaşlı bir gazi dahi bu saldırı furyasının hedefi olanlardan. Şöyle denebilir, altı üstü bir milkshake, bunda ne var? Mesele bu kadar basit değil. Brexit Partisi lideri Nigel Farage de milkshake saldırısının hedefi oldu. Farage'e saldıran kişi tutuklandı. Yani İngiliz mahkemeleri bunu şirin gören kesimlerin aksine bu yapılanı şiddet içeren bir saldırı olarak değerlendirdi. Ancak uluslararası medya resmi olarak suç olan bu saldırılara övgüler düzen içerikler hazırlamaya başladı. Independent yazarı Tom Peck, Farage'e yapılan milkshake saldırısının köşesine Farage'in milkshake ile vurulması sadece komedi değil, kesinlikle büyük bir eğlence sözleriyle taşıdı. Buraya kadar garip ama kabul edilebilir duruma şok edici bir yorumsa İngiliz komedyen ve oyuncu Joe Brandt'tan geldi. Brandt, BBC Radyo 4'te katıldığı bir programda asit varken neden milkshake atıldığını sorarak şaka yaptı. Ancak asit saldırısı mağdurları Joe Brandt'ın bu şakasını liberaller kadar komik bulmadı. Yayınladıkları bir protesto bildirisiyle Brandt'ın tutuklanmasını talep ettiler. Aslında bu tutum aralarında sosyal medya platformu CEO'larının ve patronlarının da bulunduğu çevrelerin şiddete karşı çifte standardını ortaya koyan en net örneklerden. Meselenin diğer boyutuna gelirsek ortaya biraz felsefik yan barındıran şu soru çıkıyor. Fikir ifade etme özgürlüğünde incinmek ya da incitmek bir sınır olabilir mi? Gerçekse şu, fikir ifade etmek aynı zamanda birilerini incitmeyi göze almaktır. Bu konuda Jordan Peterson altına imza atılacak bir izaha sahip. Okay, you cited freedom of speech in that. Why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended? Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. Peterson burada söylediğim gibi biraz felsefik bir çerçeve çiziyor. Bir düşünce alt metninde birilerinin bu düşünceden incinecek olmasını göze almadan söylenemez. Biz ifade özgürlüğünü savunduğumuzda bu düşüncemiz ifadelerimizle düşüncelerine karşı çıktığımız kişiler için incitici olabilir. Peki böyle olduğunda biz sırf birilerini incitmemek için ifadelerimizden vaz mı geçeceğiz? Ben Murat Soydan, izlediğiniz için teşekkür ederim.